YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Bugün izlerken gerçekten keyif duyacağınızı düşündüğüm bir evle karşınızdayım. Toplam 105 metrekare artı 75 metrekare net oturum alanı 180 metrekarelik prefabrik bir villa incelemesi yapacağız. Evin zemininde dolgu C30 betonla su basmanı yapıldı. Dış tarafında ise taş duvar örgüsüyle çok güzel bir motif yakalandı. Ev yerden ciddi manada yüksek ve çok ferah bir ev oldu. İçini gezerken gerçekten keyif duyacağınızı çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evin dış tarafında tamamen mantolaması, kaplaması yapıldı. Üst tarafında bu paçalı çatı dediğimiz iki katmanlı çatı kullanıldı. Evin üst katında ahşap rengi bir manto rengi seçildi. Alt tarafında da daha açık bir renk tercihi yapıldı. Dış tarafındaki taş duvar örgüsü gerçekten eve çok yakıştı. Evin dış tarafındaki duvarlarında da yine taş duvar yapıldığı için bir bütünlük anlamında bir ahenk sağlandı. Evin üst tarafında çatısında sandviç panel kullanıldığı için saç trapezlere göre çok daha iyi bir yalıtım ve ses izolasyonu size sunacaktır. Evin üst katında teras büyüklüğünde geniş bir balkon var. Alt katında ise 20 metrekareye yakın daha geniş bir verandası bulunuyor. Yarısı açık taraf olan yer cumbanın üst tarafı. Cumbadan ışık girip daha ferah bir yer olması amaçlandı. Ön tarafından gerçekten çok keyifli görünen bir ev incelemesi yapıyoruz. İçini gezdiğimiz zaman bu evin dışı kadar da keyifli olduğunu siz de kendiniz müşahede edeceksiniz. Prefabrik evinizi yaptırırken ısrarla önerdiğim şey biliyorsunuz manto bölümü. Evin dış mantolamasını asla masraf olarak görmeyin. %30'un üzerinde size bir ısınma ve ses izolasyonu sağlayacaktır. Yazın da aynı şekilde daha az klima çalıştırıp evin daha serin kalmasını sağlayacaktır. Gerçekten dışarıdan baktığınız zaman mantolaması yapılmış bir ev, yapılmayan bir eve göre ciddi şekilde daha albenili duruyor. Şu anda evin asıl giriş bölümündeyiz. Genelde veranda tarafı kullanılsa da çelik kapının olduğu asıl girişin yapıldığı yer evin bu tarafı. Gerçekten mantolama detayları göze çok güzel görünüyor. Şık da ceviz rengi bir çelik kapı tercihi yapılmış. Sinekliklerin tamamı takılmış. Karolajlı ve antrasit rengi PVC'siyle size teslim ediliyor. Evin iç incelemesine geçmeden yan taraftan görüntüsünü yakın açıdan da size göstermek istiyorum. Renk uyumunu görmenizi istiyorum. Şu anda evin ana giriş kapısı bölümündeyiz. Yine burada da sundurma şeklinde çelik kapıdan girdiğiniz yerde üst tarafı kapatılmış durumda. Evin genel yapısı itibariyle çok büyük bir ev. 180 net metrekare kullanım alanı olan bir ev. Prefabrik evler için gerçekten çektiğim belki de en geniş evlerden bir tanesi olacak arkadaşlar. Dış tarafında siyah renkli burada ferforje demirlerini görüyorsunuz. Ön tarafa kadar bunlar devam ediyor. Hepsi bir bütünlük içerisinde yapılmış durumda. Ön taraftan evin ön cephesinden yani güneşin doğup battığı tarafa baktığı yerden cumbalarının ve geniş pencerelerin konumlandırıldığını görüyorsunuz. Bu da evde ilave bir aydınlık, ısınma ve ferahlık anlamına geliyor. Evin ön taraftan 160 santim yerden yüksekliği bulunuyor. Verandanız bu yükseklikte olduğu için daha hakim bir konumda oluyor. Güneş panellerimizin incelemesini de yapacağız. EcoFlow'un göndermiş olduğu bu panellerin incelemesini de birazdan yapacağız değerli dostlarım. Şimdi evimizin üst tarafına doğru çıkıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir ev incelemesi yapacağız. Siz de incelerken keyif duyacaksınız diye düşünüyorum. Veranda bölümü oldukça geniş görünüyor. Geriden de göstermek istiyorum size. Alt katta yerden 1.60-1.70 kadar yükseklikte verandası bulunuyor evin. Üst tarafında giriş bölümünde sundurmasını da görüyorsunuz. Sol tarafta açıklık bırakıldı. Buradan verandalardan içeriye daha fazla güneş girmesi için. Ön taraftaki yüksek ve geniş PVC'lerin dış tarafında yine sineklikleri, spot aydınlatmaları yapılmış şekilde teslim ediliyor. Yerler Çanakkale seramik, duvarlarda balkonun iç tarafları dahil mantolaması yapılmış şekilde size veriyor. EcoFlow'un bana denemem için göndermiş olduğu bu ürünlerde katlanabilir 220 wattlık güneş paneli, yanında da bu EcoFlow'un yine Delta 2 modelini görüyorsunuz. Bu güneş paneli sınırsız, tertemiz, çevreyi kirletmeden sizin elektriğinizi üretiyor. Buradaki 1 kW'lık Delta 2 modeline de bu elektriği yüklüyor. Peki ne işe yarıyor bu güç ünitesi? Bu güç ünitesi aynı anda 13 tane cihazı çalıştırabiliyor. 3000 döngünün üzerinde kullanımınızda dahi %80'in üzerinde size batarya ömrü verdiği için yaklaşık 10 yıl kullanıma eşdeğer oluyor bu da.
10 yılın sonunda da bu bitmiyor. %80'in üzerinde yine size performans vermeye başlıyor. Yani bir kullanımda 6 saat gidiyorsa belki 4,5-5 saatlere düşüyor 10 yıl kullanımdan sonra. 3000 günü böldüğünüz zaman hani günde bir tur kullandığınızı düşününce 10 yıla yakın bir rakam ediyor. Bu panel katlanıyor ve şurada gördüğünüz çantanın büyüklüğü kadar kalıyor. Bakın sandalye ile boylarını ölçün diye yan yana koydum. Gerçekten küçük, arabanın bagajına, küçük bir hatchback arabanın bagajına da sığabilecek bir boyda. Kampa giderken bunu katlayıp götürebiliyorsunuz. Ama güç ünitenizi de her halükarda gün içerisinde şarj edip gece kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Gerçekten hani faydalı olduğunu düşündüğüm bir ürün. Ben bu ürün için para almadım ve sadece bu ürünleri denemem için gönderdiler. Sizin de işinize yarayacağını zannettiğim için size bunu sunmak istedim. Karavanla, kampa, çadıra, işte aracınızla bir yere gittiğiniz zaman ya da bir arsa aldınız mesela. Elektriği yok bu arsanın ama burada kalmak istiyorsunuz karavanınızla veya başka bir tiny house'unuzu koyduğunuz zaman size sınırsız, bakın güneşin olduğu her yerde tertemiz çevreyi kirletmeden burada sınırsız elektriğinizi sağlayacak bu Delta 2 güç ünitesinin ve EcoFlow'un katlanabilir güç panelini göstermek istedim. Detaylarını, teknik detaylarını ve açıklama bölümünde size sunacağım. Çünkü teknik detayları burada söylediğim zaman sıkılabilirsiniz. Merak edenler varsa teknik detaylarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Şimdi evin içine geçiyoruz. Yine bu tarafında da yüksek ve geniş antrasit renkli PVC'ler kullanılmış. Bu da eve ferahlık veriyor. İçeri girdiğiniz zaman beyaz mutfak görmeyeceksiniz. Size bunun sürprizini yapıyorum. Çok güzel rengi olan, benim de beğendiğim bir renk olan mutfak dolabıyla hemen geçiyoruz. İşte size sıra dışı bir renkle, çok hoş bir renkle süper bir mutfak dolabı incelemesi. Evin verandasından bakın girdiğiniz zaman şu taraftan geçtiğimiz zaman içeride çok tatlı bir yeşil olan, hani çimen yeşili mi desem, biraz daha böyle hoş bir yeşili olan, kamerada sanıyorum biraz daha koyu çıkıyor. Yakın çekim yapacağım, daha açık bir yeşil. Bu tarz bir mutfak dolabı daha önce bu renkte görmemiştim. Dış tarafında yine vakum kaplama yapıldı. Granit tezgah kullanıldı. Gerçekten göze hitap eden çok keyifli bir ortam olmuş. Burada yine havalandırma ve aydınlatma penceresi sürgülü şekilde konumlandırılmış. Tavan bölümünde gizli ledlerle şık bir ortam sağlanmış. Burada yine hoş bir tezgah görüyorsunuz. Gerçekten bu renk mobilyanıza çok yakışıyor. Girişte sağ tarafta mutfak olduğu için burada arkamda kalan salon bölümünden mutfak ayrılmış oluyor. Granit tezgahında rengi bu arada çok güzelmiş. Şimdi yakın çekimle mutfak dolabına bakıyoruz. Dolabın rengini güneş vuran yerden göstermek istiyorum. Çok tatlı bir yeşil. Bakın. Yine dış tarafı vakum kaplama, yani MDF lam şeklinde değil, vakum kaplama dolap. Bu da çok güzel, böyle soft bir dokusu var. Silmesi çok kolay. Burada şey tutmuyor, leke tutmuyor. Kulplar da yine aynı şıklıkta. Gerçekten gayet geniş ve ferah bir ortam sağlanmış. Beyaz renkli burada granitimize de göstermek istiyorum. Gayet güzel bir görüntüsü var. Arka tarafında da çıkıntılı 3 boyutlu bakın seramiklerle kaplanmış. Arçelik marka burada ankastre seti tercih edilmiş. Genel görünüme baktığınız zaman eve çok yakışmış. Bu tarz renkler artık biraz daha fazla tercih ediliyor. İşte gri'nin biraz maviye çalanı var mesela. İşte bu yeşilin tonları var. Bu tarz turuncunun tonları gibi enerjisi yüksek renkler mutfaklarda artık tercih edilmeye başlandı. Mutfak tarafından sağ tarafta kaldı demiştik. Sol tarafta oturma alanını görüyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum size. Yukarıdaki led aydınlatmalar bütün salon boyunca devam ediyor. Arka tarafınızda yüksek verandanın camlarını görüyorsunuz. Mutfaktan devam ettiğiniz zaman şu taraf biraz kahve köşesi gibi yapılmış. Üst tarafındaki tahta tezgahı olan bölüm. Bu tarafa devam ettiğiniz zaman girişte sol tarafta salon bölümünüz kalıyor. Salon bölümü geniş açıdan göstereyim. Girişte iki tarafı birbirinden ayırmış gibi düşünün. Yani mutfak alanı ile salon aslında birlikte. Ama burada yapı itibariyle birbirine çok uzak olduğu için hem buradaki kokular sizi rahatsız etmiyor. Bu pencere sayesinde aynı zamanda. Hem de salonda otururken sanki olduğundan daha geniş bir salonda oturuyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Burada çok şık, bildiğiniz masif ağaçtan yapılmış bir merdiven görüyorsunuz. Arka tarafında da harika bir süs koymalık, kitaplık gibi bir detay yapılmış. Gerçekten çok şık bir ortam sağlanmış. Zeminlerde direkt ağaç görünümlü harika bir laminat kullanılmış. Bu laminatların
aynı şekilde ağaçla uyumlu olmasına da özen gösterilmiş. Merdiven tarafında yine aydınlatma penceresi, orada küçük bir pencere, güzel bir detay olmuş. Salon tarafında geniş cumba alanı mevcut. Neredeyse zemine sıfır, pencereleri yüksek ve tüm odanın arka tarafını kaplayacak şekilde geniş bir PVC ile cumba alanı yapılmış. Vazgeçilmez 2 tane berjer ve ortasında sehpası da tabii ki adet gereği burada yerini almış. Enteresan, çok keyifli, manzarası harika bir evin incelemesindeyiz. Yakından baktığınız zaman gerçekten manzaranın harikulade olduğunu siz kendiniz de görebilirsiniz. Bakın, salon tarafından mutfak tarafına baktığımız zaman mutfak tarafı sanki salondan ayrıymış gibi görünüyor. Çok daha ferah oluyor. Buradan devam ettiğiniz zaman ne var? Bakıyoruz, bir hol çıktı karşımıza. Bu holümüzün çekimine çelik kapıdan başlamak istiyorum. Aynı zamanda evin ana girişinde görmüş olacaksınız. Ceviz rengi antrasit çizgileri olan gayet şık bir çelik kapı tercihi yapılmış. Girdiğiniz zaman koridorun sağ tarafında bakın, daha yeni incelemiş olduğumuz harika mutfak dolabının da olduğu bölüm bulunuyor. Şimdi ne yaptık? Ana giriş kapısından plan kafanızda tam otursun diye görüntüyü kesmeden aynen kayda devam ediyorum. Çelik kapıdan girdik. Sağ tarafta salon mutfak bölümü vardı. Direkt karşımızda birinci oda var. Bir tane de girişte sol tarafta burada birinci oturma odası var. Evin girişinde hemen solda kalıyor bakın. Kapıdan girdiniz, hemen sol tarafında kalıyor. Bu evin çizimi hani şablon bir modelden değil, bizzat ev sahibimiz tarafından eşiyle oturup çizip böyle bir ev istiyorum dediği bir evdir. Girişten soldaki odayı gördük. Şimdi karşıdaki odaya bakıyoruz. Burayı giriş tarafında şimdilik ev daha yeni olduğu için biraz depo gibi kullanmışlar. Bunun yerleşimini yapacaklar zamanla. Hemen videoyu kesmeden geri çıkıyorum. Salon mutfak bölümünden girdik. 2 tane oda demiştim. Doğru karşımızda girer girmez banyo tuvalet bölümü var. Zeminden yukarıya kadar aynı tonda seramik kaplaması yapılmış. 2 tane gri, burada krom rengi kuşak geçirilmiş ve ortadaki yine çıkıntılı Çanakkale seramikler kullanılmış. Burada Kare marka batarya, evdeki bütün markalar Kare marka batarya kullanıldı. Nötte marka duşakabin kullanıldı. Çerçevesiz bir banyo aynası tercih edildi. Yine banyodaki kapaklarda aynı şekilde vakum kapak kullanıldı. Altın rengi şık kulplarıyla birlikte. Siyah renkli karolajlı geniş bir 110'a 110'luk bir duşakabin tercihi yapıldı. Bu giriş kattaki tuvalet banyodur. Şöyle göstereyim. Tam aklınızda plan otursun diye. Şimdi evin üst katına geçiyoruz. Geçmeden önce şuradaki merdivenin detayını göstereyim. Direkt masif ağaçtır arkadaşlar. Hani sunta falan gibi bir şey değildir. Doğrudan ağacın kendisidir. Bu da hani cami minberi gibi çok uzun yıllar böyle arıza yapmadan, esnemeden, kaykılmadan size hizmet sunacağı anlamına geliyor. Şu anda evin üst katına doğru çıkıyoruz. Yukarıya çıktığımız zaman bizi öncelikle şöyle bir salon alanı gibi geniş bir cumba bölümü karşılıyor. Şöyle yukarıdan göstereyim size. Evin planı aklınızda tam otursun. Alt kat net 105 metrekareydi. Üst katta da şimdi 75 metrekarelik üst katımızı inceliyoruz. Efsane manzaraya bir de yukarıdan bakalım. Aynı genişlikte, aynı yükseklikte camlar burada da kullanıldı. Cumba aynı şekilde burada da geniş. Bakın, süper bir manzaraya evinizden hakimsiniz. Döndünüz. Cumbaya sırtınızı verdiğiniz zaman burada oturma alanını görmüştük. İçeriye doğru devam ederken buradan bir hol açılıyor. Bu hol yatak odanıza, ebeveyn banyosuna ve oradaki giyinme odasına açılıyor. Buraya geçmeden önce birinci üst kattaki yatak odasını göstermek istiyorum. Amerikan panel demem bilmiyorum doğru mu? Amerikan panel burada öyle söylendiği için söylüyorum. Sade, şık, böyle düz çizgili, şık bir beyaz kapı görüyorsunuz. Alt kattaki laminantla aynı renk tercih edilmiş burada da. Bakın, antrasit renkli, karolajlı PVC'ler burada da devam ediyor. Evin planı otursun aklınızda diye hiç kesmeden devam ediyorum. Buradan çıktık geldik. Burada cumbalı alanımız. Arkasından şimdi verandaya çıkmadan önce yatak odasına doğru geçiyoruz. Yatak odası bakın gayet
geniş ve ferah. Hem arka tarafında pencere var hem ayak ucunda harika manzaranın göründüğü büyük bir sürgülü kapısı var. Beğenmeyi, takip etmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizin aboneliğiniz benim için çok kıymetli. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yerleri neyse bu evin, bunları yorumda açık bir şekilde yazmanızı istiyorum. Bakınız, yatak odasında hemen kalktıktan sonraki sağ tarafınızda ebeveyn banyonuz var. Sürpriz, burada da beyaz dolap yok. Burada da aynı şekilde yeşil kullanıldı. Bakın şu tarafta giyinme odanız gibi bir boşluk var. Banyonun büyüklüğünde bir boşluk var. Şimdilik yatak konmuş. Buraya raflı sistemler de yapılabilir. Ve ayakkabılarınızı, giyinme odanızı, eşyanızı buraya yerleştirebilirsiniz. Koridordan geldiğiniz zaman bu boşluk var. Kalktınız, yatak odanızda, ebeveyn banyonuzda hemen yan tarafta. Yine burada da zeminden yukarıya kadar bakın. Seramik kaplandı. Aynı marka, tekrar saymıyorum markaları. Aynı marka kullanıldı. Bakın yine burada da yeşil renkli, işte burada Hilton lavabolu ve çok şık bir banyo tuvalet sizi karşılıyor. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Abone olun ki sürekli yeni evleri paylaştığımızda hemen haberdar olun. Eğer ücretli abone olursanız, yani katıl butonuna basarsanız, ayrıca da beni sevindirirsiniz değerli dostlarım. Beni de desteklemiş olursunuz. Şimdi evin verandasına geçiyoruz. Üst kattayız değerli dostlarım. Üst katta da evin burada verandası var. Teras büyüklüğünde denebilecek çok geniş bir balkon var. Hani terasta deseniz yeri, yani balkondan ziyade. Burada da yine mantolama detaylarını görüyorsunuz. Yukarıya kadar devam ediyor. Ön tarafta korniş yerleriniz takılı. Hatta tül perdeler de burada hazır. Gün batımını seyredebileceğiniz harika bir yükseklikte balkondan bahsediyoruz. Gerçekten böyle balkonunuza çıktığınız zaman müthiş bir manzara sizi karşılıyor. Kanala desteğinizi bekliyorum. Gerçekten o tanıttığım EcoFlow'un ürününe de bakabilirsiniz. İlginizi çekebileceğini düşünüyorum. Elektrik ihtiyacınızı sınırsız şekilde giderebileceğiniz alternatif bir ürün. Doyamadım, bir tur daha göstereyim dedim mutfak dolaplarını. Yan tarafta kendinize bu şekilde çıkıntı yaparak bir kahvelik bölümü yapabilirsiniz değerli dostlarım. Üst tarafında dolap uzantısı olmayan, sadece burada alt tarafı bulunan bir dolap eklentisiyle aynı burada yapılmış olduğu gibi kahve köşesi, üzerine kahve makinelerinizi, hani birden fazla öğütücüsü, Türk kahvesi, espressosu çeşitleri oluyor. Burada böyle bir kendinize köşe yapabilirsiniz. Bu güzel dolabı bir daha göstermek istedim. İncelerken çok keyif aldığım, hem iç malzemesi hem renk seçimleri hem de planı olarak keyif aldığım bir ev incelemesini yaptık. Fiyat bölümünü açıklama bölümünde detaylı şekilde bırakıyorum. EcoFlow'la ilgili merak edenleriniz varsa, bunların nasıl ürünlerin artırılabildiği veya kapasitelerini, teknik detaylarını merak edenler varsa, bunları açıklama bölümünde de size paylaşıyorum değerli dostlarım. Desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar esenlik, güzellik ve sağlık sizinle olsun. Kendinize iyi bakın dostlarım.